Herkese merhaba brolarım. Bir pazar videosuyla karşınızdayım. Siz çaylarınızı yudumlarken bugünkü videomuzun konusu ise takımın tıkanmasıyla alakalı. Ne yaparsak olmuyor bazen. Kadro eskisi kadar verimli oynamıyor. Bunu nasıl çözdüm? Ben de böyle bir sorun yaşadım. Kadroyu ne yaparsam yapayım oynamıyor. Aynı zamanda takımda çok kırılgan oluyor. Yani maçta 2-0 öne geçiyorum, 3-0 öne geçiyorum ya da bu skoru tutamıyor takım. Bununla alakalı bir video olacak arkadaşlar. Kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Siz de bakalım umarım faydalanırsınız. Siz de böyle sorunlar yaşıyorsanız eğer nasıl çözdünüz mutlaka bizle paylaşmanızı beklerim. Videomuz başlasın. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bazı maçlarda özellikle ben bunu cumartesinden beri deniyorum. Sürekli bir taktikler deniyorum. Şurada yani bu takıma karşı mesela 2-0 öne geçmeme rağmen ya evet 2-0 öne geçmeme rağmen takımı skoru tutamıyorum arkadaşlar. Yani ne yapabilirim diye bayağı kafa yordum. Takım bayağı bir değiştirdim, şey yaptım. En sonundaki yaptığım modelde ise çok başarılı oldu benim takım. Ama tabii ki bunun bazı adımları var. Siz de aynılarını tekrar edebilirsiniz veya siz de kendinize göre yöntemler belirleyebilirsiniz. Öncelikli olarak arkadaşlar kadroda e, bir şeye bakacağız arkadaşlar. Yani şurada siz baktığınız zaman takımınız hangi yönü daha yüksek? Bunu mesela analiz etmeniz çok önemli. Ben buna göre bir taktik belirledim. Burada benim taktiğimde baktığımda defansım yani birebir özelliklerde çok gelişmiş oyuncularım var. Ama dengeli bir gelişme yok. Bu yüzden de dengeli takımlara karşı aşırı derecede zorlanıyor takım. Skoru da tutamıyor. Her formasyon da uymuyor. Ama öncelikli olarak şöyle bir analiz yapıyoruz. Ve bu analize göre de diyorum ki arkadaşlar benim takım hücumsal versiyonda çok daha iyi. Çünkü şuradaki hücum gücüme göremiyorsunuz ki siz. Ben kendimi şöyle kaydırayım. Burada hücumsal olarak baktığımda takımın ortalaması nereden baksanız 160. Şu 4 oyuncuya baktığımda bu takımın hücum ortalaması nereden baksanız 160 gücünde bir hücum ortalamam var. Defansım ise orta saha ise biraz daha böyle genel kalmış, dengeli kalmış. Çünkü bu ikisi de yeni geldi. O yüzden biraz dengeli kaldı. Ama defansa baktığımızda ise defansta da gene birebir gelişimler söz konusu. Gene dengeli bir gelişim yok. Ya maalesef bu benim kendi tarzımla alakalı bir durum. Defansta ise aşırı derecede defans gelişmiş. Bunu görebiliyoruz. Ama bu çerçeveler burada görünmüyor. Bunu da hemen çözelim. Defansı ise defanssal anlamda ise takım gene birebir çok gelişmiş. Burada gördüğünüz gibi dengeli bir gelişim söz konusu değil benim takımımda. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu üzerinde çalışmamız lazımdı. Ama şu andaki mevcut takım böyleyse buna göre de bir takım formasyonlar denemem gerekiyordu. Şimdi ben böyle bir güçlü bir takımda 160 ortalaması olan bir güçte ne gibi bir formasyon yapmalıyım diye düşündüm ve taktik emirlerde ne yapmam gerekiyor diye düşündüm ve tamamen benim takım kendimizi şöyle alalım. Benim takımın oynayabileceği en iyi formasyonu bu şekilde analiz ettim arkadaşlar. Ve burada oyuncuların da birebir hangi mevkilerde daha iyi oynadığını tespit etmek gerekiyor. Mesela ben Henry'yi şurada oynattığımda oynayamıyor, form tutamıyor. Ama tam bu sınırda oynattığımda güzel form tutuyor. Buraya çektiğimde gene oynayamıyor. Yani nokta nokta oyuncunun nerede iyi oynadığını çok iyi keşfetmek gerekiyor. Burada bol bol maçta analiz ederek olacak. Mesela Ronaldinho şurada koyuyorum. Oynamıyor ama tam şu orta sahanın bu çizgisinde muazzam oynuyor. Bu yüzden de orta sahanın çizgisinde tutuyorum bunu. Tisigalko yani geride oynayamıyor, ileride de oynayamıyor. Tam yeri bunun burası. Defansta biraz daha böyle kalecime güvendiğimden ileride tutuyorum defansı. Gattuso tam bu orta sahanın yay çizgisinde güzel form tutuyor. Lampard şurada daha iyi oynuyordu. Bu niye ileri kalmış? Şöyle
daha güzel form tutuyor. O oyuncuların birebir form tuttuğu noktaları da keşfetmek gerekiyor ikinci adım olarak. Yani ben öyle keşfettim diyelim. Geldik taktiklere. Şimdi bu takım arkadaşlar hücumsal bir takım olduğu için benim topu hızlıca hücum bölgesine aktarmam lazım. Bu oyuncular ayağına top geldiğinde birebir de ezici üstün olacaktır. O yüzden topu hızlıca hücum oyuncularına aktarabileceğim taktiklerde sert hücum, bu sefer taktik emirlerimi sert hücuma çevirdim. Top atmam, pas atmam genelde uzun. Neden uzunu tercih ediyorum? Çünkü benim oyuncularımın kafa vuruşuna da güveniyorum. Yani bu ilerideki dörtlüm burada defansla beraber kıyasladığımızda ben hiç olmasa mıydım burada ya? Aynen ben hiç olmayayım burada. Burada kafa vuruşlarına rakibin kafa vuruşlarıyla kıyasladığımda çok çok daha üstünlük sağladığım için genelde kendi denk rakiplerime göre benim kafa vuruşlar çok üstün olduğu için bu sefer uzun topa tercih ediyorum. Çünkü benim ilerideki adamların kafa vuruşları da denklerine göre yani o defansın güçlerine göre gayet üst düzeydeler. Bu yüzden de uzun topu tercih ediyorum. Siz de eğer mesela top sürmeniz daha iyiyse kısa topu da tercih edebilirsiniz. Ve yani pas vermesi veya daha iyiyse keza aynı şekilde. Buna göre bir analiz yapabilirsiniz. Böyle %100 çalışan tek bir sabit bir taktik yok. Burada en güzel taktik takımın oynayabileceği, takıma göre vereceğimiz bir şerbetle alakalı bir durum. Bu yüzden uzun top oynuyorum burada. Topu hiç gevelemesinler. Direkt uzun top atsınlar. Çünkü ilerideki adamlarım işi bitirecektir. Pas yönüm karışık veya her iki kanata dönüyorum. Mesela 3-1-5-1 ızdırap taktiğimiz olan, bug'lı taktik olan taktikte bu sefer bunu her iki kanata çeviriyorum. Çünkü 3-1-5-1'in zafiyet yönünün kanatlar olduğunu düşünüyorum. Kanatta tek oyuncu kalıyor ve genelde hücumsal versiyonda gelişmiş oluyor. Bu yüzden de ben de takıma 3-1-5-1 ızdırap taktiğine genelde kanatlardan delmeye çalışıyorum. Bazen işe yarıyor. Ama onun çözümü kanatlar olduğuna eminim. Çünkü kanatları çok yaban kullanıyorlar. O şekilde. Pas atmayı uzun, kontra atak, ayağımda çok top kalması için kapalı yapıyorum. Ayağımda top kalsın. Yani benim çünkü öyle çok fiziksel anlamda da şimdi burada kontra atak kısmında fizikselde de hızlı oyuncular ve güçlü oyuncular olması lazım. Ama fizikselim de o kadar yüksek değil. Fiziksel de o kadar yüksek olmadığı için hızları mesela oyuncularımın çok iyi olmadığı için kontra atağı da kapatıyorum. Pres alçak, top çalmayı zor yapıyorum. Çünkü top çalmayı zor yaptığımda rakip de agresifleşiyor. Rakip agresifleştiği için benim daha çok frikik pozisyonum yakalıyor ve frikik ustası olan Tisigalko da hem de zaten hem ustalığı var hem de bitiricilik şut mükemmel. Bu yüzden de bunu çarçabuk bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Yani şey istiyorum tamamen. Bana faul yapılsın. Ben frikik kullanayım. Zaten oyuncumuz efil efil gol ortalamalarında da şu anda da lideriz. Şuraya form tutar görür müsünüz arkadaşlar? 10-10-10-10 son 5 maç. Cumartesinden beri. Çünkü oyuncumun üzerine oynuyoruz genelde. Geldik zor yaptık. Markajı bölgesel yapıyorum. Adam adama yapınca rakip eğer top sürmesi iyiyse veya pozisyon alması iyiyse bizim adamlar çok çabuk boşa düşebilirler. Offside taktiğini de açık bırakıyorum. Bunu bırakmamın nedeni ise benim gene defansımın üstün becerisine güveniyorum. Şurada gördüğünüz gibi defansım gayet çok yüksek ve birebir oyuncularıma baktığımda da bunların pozisyon alması da yüksek. Pozisyon alması yüksekse eğer rakibi çok çabuk offside'a bırakabiliyorum. Offside en güzel savunma biçimidir doğru kullanılırsa. O yüzden offside'a bırakıyorum. Offside açık bırakıyorum genelde. Ve bu taktiği döndükten sonra bir de yani taktiksel, formasyon, dizilişte hepsine değindim. Şimdi buradayız arkadaşlar bir de antrenman kısmı devreye giriyor. Antrenman modelinde Mehmet arkadaşımız Mehmet Vakitsiz'in kullandığı antrenman modelini kullanıyorum. Biraz yani çok az bir dokunuş yaptım o modele. Ben öncelikle arkadaşlar şu 4 tane günlük antrenman videosu veriyor ya onu bitirmek lazım. Eğer onu bitirmezsek eğer takım verimli oynamıyor. Maçlara hazır çıkmıyor. Ben 4 tane kaleci tutuyorum çünkü kalecilere özel bir antrenman yaptırıyorum.
Defansta kullanmadığım için çok önemli değil. Kalecilerimin Casillas gelişmesi için bir tur bunu video ile beraber döndürüyorum. Daha sonra gene Mehmet arkadaşımızın antrenman modeli olan bu modeli yapıyoruz. Bu modelde ise şu mekik koşusu ya da mekik koşusu yerinde kaleciyi durdur. Kaleci antrenmanı vardı. Ama ben buraya mekik koşusunu ekledim. Çünkü ben kalecilere zaten birebir antrenman yaptırıyorum. Bir turda reklamla beraber bunu döndürüyorum. Ama burada bazen kolayları kolaylarla değiştirmek lazım. Bakın burada da hep aynı antrenmanı yaptığınızda takım gerekli verimi vermiyor. O yüzden arada bir aralarında değiştirin. Mesela bu orta saha kolay bu top çevirme ya. Siz orta sahada kolay başka bir versiyonda arada bir deneyeceğiz ki takım aynı antrenmanı, oyun özellikle buna çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Daha sonrasındaki ise bir turda gene tüm takıma. Bu arada bunlar hepsi tüm takım arkadaşlar. Yani şey yok. Böyle oyuncu mevki seçme yok. Çünkü maç günü antrenmanı bunlar. Tüm takıma da şu antrenmanı da yapıyorum. Bunun da isterseniz bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ben şu maça bir girdi çıktı yapayım destek olmak için. Federasyonda bu hafta fedaiyim. Genelde ben fedai olurum. Çünkü fedailik bizim canımız. Hemen diğer antrenman modelini de paylaşacağım. Bu maçı izlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu adam benden zaten antrenmana giremiyor muyum ya? Tüh. Tüh. Neyse burayı hızlı geçelim.
Evet, normal sonuç arkadaşlar 5-0. Yani rakip zaten gördüğünüz gibi bayağı gayet üstün oynadı. Zaten fedaiydik biz bu maç. Şimdi arkadaşlar bir de şuna da değineceğim. Antrenmanlardaydı kalmıştık. Antrenmanlarda şu offside taktiğini açık yapmamın bir diğer nedeni de şu takım dizilişini topu olabildiğince yani bloklar arasındaki mesafeyi dar tutmak. Çünkü bloklar arasındaki mesafeyi açtığında araya sızacak oyuncular muazzam tehlikeli olabilirler. Çünkü yani biz hep yani ben hep şunu atlıyormuşum. Benim takımın bu fiziksel durumu hiç de iyi değil aslında. Dengeli bir gelişim söz konusu değil. Yani hızlı oyuncularım o kadar da yok. O yüzden birbirine yakın oyuncular tutmak zorundayım. Bu nedenle de offside taktiğini açık tutuyorum ki bloklar arasındaki mesafe olabildiğince kısa olsun. Amacım bu tamamen. Bunu da değinmiş olalım. Antrenman kısmında ise burada bu antrenmanı tüm oyunculara yaptırdık. Gene kullandık. Reklamı kullandık. Tüm oyunculara yaptırdık. Daha sonrasında da kartla antrenman yaptırıyorum. Yani kartları seçiyorum. Antrenman kartı. Yani bu kartları isterseniz başta da kullanabilirsiniz. Çünkü antrenman kartını mesela nasıl kullanıyoruz? Ben o günkü maçta en çok hangi bonusa basacaksam eğer o antrenman kartını tercih ediyorum. Onun daha çok faydasını gördüm. Yani örneğin antrenman kartlarında bugün oynayacağım rakipte daha çok hücum mu ağırlıklı oynayacağım? O zaman hücum kartlarını tercih ediyorum. Yani şunları kaldırıyorum. Hücum antrenman kartlarını kullanıyorum. Ya da savunma basacaksam eğer bonuslarda savunma, orta saha basacaksam orta saha. Diğerleri de halkalar dönsün diye yanlarına yapabilirsiniz. Birkaç tane çeşitlilik olsun diye kullanabilirsiniz. Zaten bu antrenman kartlarını her gün kullanmıyorum. Genelde 2 tane veriyor zaten günlük. O yüzden de günde hangisi kaç tane zaten bir ara bayağı bir koleksiyon yapmıştım. Gene yapıyorum yani. Her gün kullanmıyorum. Eğer o günkü fikstürümde kolay maçlar varsa kullanmamayı tercih ediyorum. Antrenmanda da bu antrenmanı da yaptıktan sonra antrenman videosuyla beraber yaptırdıktan sonra bitiriyorum. İsterseniz bu antrenman kart videosunu birinci sıraya da koyabilirsiniz. Çünkü oyuncuların keskinliği de hem de olarak artsın. Antrenman kartıyla beraber artsın. O zaman daha verimli olacaktır. Antrenman kartı daha verimli oluyor. Bunu da aklınızda bulundurmanızı tavsiye edebilirim. İlk başta bunu kullanırsınız. Ve mesela bir oyuncu eğer antrenman morali dediğimiz şu morali aldığı zaman örneğin şuna bakalım. Burada mesela Beckham antrenman morali almıştı. Gördüğünüz gibi. O zaman bu oyuncu maçın adamı olma ihtimali de bayağı artıyor. Maçın adamı olma ihtimalinin artması da antrenman moraliyle alakalı bir durum. O zaman maçta daha iyi performans gösteriyor. Veya şebeklik yapıyor, takımda kalmak istiyor. Ama bu antrenman moralini aldığı zaman da oyuncuların daha çok Mehmet arkadaşımla beraber, Mehmet Vakitsiz de bunu önermişti. Antrenman morali aldığında oyuncu daha çok maçın adamı oluyor. Daha sonrasında eğer %20'lik özel sponsorda %20'lik aldıysanız mevkisel antrenmanlara da dönebilirsiniz. Mevkisel antrenmanlardan kastım şu mesela ben bu antrenmanı gene tüm takıma yaptırıyorum veya savunmacılara yaptırıyorum. Yani bu antrenman kartıymış. Burada olması lazım. Mesela şu. Sadece hücum oyuncularıma özellik şunları yaptırıyorum ve şunu da mesela özellikle özel sponsorda %20 kondisyon iyileştirmesini aldıysanız eğer çok bence yapın arkadaşlar. Eğer ben alırsam yapacağım çünkü şu kısmı oyuncularınızın yaratıcılık ve güç kısmına özel antrenman yaptırın. Şu yaratıcılık ve güç çok az gelişen her antrenman kartında yok. Zaten 5-6 tane antrenman kartında var. Bu nedenle de siz eğer %20 her gün 3-4 tane antrenman yaptırıyorsanız eğer şu antrenmanlarda yaratıcılık ve güç olanların hepsini seçin. Örneğin şunun gibi.
bu antrenman kartını böyle seçerek arkadaşlar oyuncularınızın yaratıcılığını da arttırın. Çünkü yaratıcılık çok zor artan bir unsur. Bakarsınız tabii genel kadronuza. Kadronuzda hangileri düşük kaldıysa onlara yönelik antrenmanlar yapabilirsiniz. Denge esas. Takım oyunu kartını da bu şekilde kullanıyordum. Sonra bu antrenman modelini bir hafta boyunca denedikten sonra mesela şuradaki denk gene bir rakibimle beraber yaptığım şu maç gördüğünüz gibi dengiz ama bu sefer daha güzel bir performans gösteriyor benim takım ve tamamen bu sefer de 5-3 ve kazanan taraf ben oluyorum. Sahada da daha bir verimli oluyor form anlamında da. Bu oyuncum zaten kırmızı kart görmüştü çünkü zor kullanıyorum. Kaleci bazen iyi tutuyor, bazen iyi tutmuyor. O kaleci biraz sürprizlerle dolu. Ama bu antrenman modelini, bu taktiği, bu videoda izlediğiniz, anlattığım şeyleri uyguladıktan sonra takımın oyunu değişti. Takım daha çok verimli olmaya başladı. Daha böyle efektif oynuyor takım. Sahada daha bir kendini gösteriyor. O yüzden size de bunları tavsiye ederim arkadaşlar. Veya siz tıkanan takımınıza, yani öne geçtiğiniz maçlarda ileri gidemiyorsanız, maçı kurtaramıyorsanız orada ne gibi bir şeyler yapıyorsunuz? Bizimle de paylaşırsınız arkadaşlar. Biz de onlardan feyz alırız. Yorumlarda yazarsınız. Benim tıkanan takıma karşı bulduğum yöntem bu oldu. Genelde bir anlatım oldu. Umarım beğenirsiniz. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Discord'dan topluluğumuza katılabilirsiniz. Discord'da da güzel muhabbetler yapıyoruz, videolar paylaşıyoruz ve muhabbetlerimiz de güzel dönüyor. Katıl teşekkür butonlarını değerlendirebilirsiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Afiyet olsun çayınıza şimdiden. Kendinize iyi bakın. Buralarım. Kalın sağlıcakla.